Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi çıkartırken şöyle güzel bir bebe yünü kullanacağım. Orta kalınlıkta bir bebe yünü. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. İlmeklerimi çıkardım. Daha sonra şöyle 4 sıra haroşa lastik yaptım. 2 diş şöyle haroşamız oluştu. Bu modelde ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 olması gerekiyor. En sonuna 2 ilmek ekliyoruz yani. Her model 3 ilmekten oluşuyor. En sonunda da 2 ilmek ekliyoruz. Benim şişimde 17 ilmeğim var. 17 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Bu model arka yüzünde kuruluyor arkadaşlar. Şimdi lastiğimi tamamladım. Ön yüzünde de bir sıra gittim. Arka yüzüne geçtik. Lastikle başladıysak arka yüzüne geçtikten sonra modelimizi kurmaya başlıyoruz. Modelin birinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum ama arada birer tane şöyle artırma yaparak. Bir ilmek ters ördüm, bir tane artırma yaptım. Bir ilmek ters ördüm, bir tane şöyle şişime dolayarak artırma yaptım. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde yaparak devam edelim. Model 2 sıradan oluşuyor. Arka yüzünde hep bu işlemi yapacağız. Ön yüzünde de bu uzatmaları yani artırmaları açarak ilmeklerimizin boyunu uzatarak şekillendireceğiz. Evet. Bütün ilmeklerimi ters ördüm. Arada birer tane artırma yaptım ve sıra sonuna geldim. Son ilmekten sonra kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İkinci sıra ön yüzüne geçtik. Şimdi ön yüzünde yapacağımız işlemde hep bu olacak. Kenar ilmeğimi şu şekilde örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi aldım. Şöyle şu artırmayı bıraktım. Sıradaki ilmeğimi aldım. Artırmayı bıraktım. Sıradaki ilmeğimi aldım. Artırmayı bıraktım ve bu 3 ilmeğimin şu şekilde boyunu uzatmış oldum. Birinci ilmeğimi ön taraftan şöyle sol şişime geçirdim. Diğer ikisini de bu ilmeğimin içinden geçirerek tekrar sol şişime taktım. Ve bunları tek tek düz olarak örüyorum. 1, 2 ve 3 ilmek düz ördüm. Daha sonra yine aynı işlemleri yapıyorum. 3 ilmeğin boyunu uzatacağım. 1, 2, 3. İlmekleri sağ şişime aldım. Arada şu artırmalarımızı bırakarak ilmeklerin boyu bu şekilde uzadı. Birinci ilmeğimi sol şişime şöyle ön taraftan geçirdim. Ve diğer ikisini de bu ilmeğin içinden geçirdim. Ve tekrar şişime taktım. Bunları düz olarak örüyorum. Evet. Yine 3 ilmeğimizin boyunu uzatarak alalım. Şöyle. Daha sonra birinci ilmeğin içinden bu 2 ilmeği geçirerek tekrar şişimize takalım. Ve bunları da düz olarak örelim. Bu 2 ilmeği öndeki ilmeğin içinden geçirdim. Yani birinci ilmeğin düz olarak ördüm. Tekrar son 3 ilmeğim kaldı. 3 ilmeğin boyunu uzattım. Şöyle aldım. Birinci ilmeğin içinden bu 2 ilmeği geçirerek tekrar
şişimize taktık. Yani 2 ilmeği öne aldık. Ve bunları düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. İkinci sıra ön yüzünde bu işlemi yaptık. Modeli bir kez kurduk. Model dediğim gibi 2 sıradan oluşuyor. Ön yüzünde bu şekillendirmeyi yaptık. Şimdi tekrar kuruyoruz. Modelin birinci sıra arka yüzündeyim. Bir kez daha kuralım, daha iyi anlaşılır olsun. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arada bir kez artırma yapıyorum. Bakın, bir ters ilmek ördüm, bir artırma yaptım. Bir ters ilmek ördüm, bir artırma yaptım. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Bir ters ilmek, bir artırma, bir ters ilmek, bir artırma. Bütün ilmeklerimi bu şekilde devam ediyorum. Yani ters örüyorum, arada birer tane artırma yaparak. Birinci sıra arka yüzünde tamamladık. İlmeklerimizi, kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet, şimdi bu artırmaları bırakacağız. İlmeklerimizi alarak şu şekillendirmeyi yapacağız. İkinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmeğimi, bakın, sağ şişimi alıyorum, artırmayı bıraktım. Bir ilmek, şu ilmeğimi sağ şişime aldım, artırmayı bıraktım. Bir ilmek aldım, artırmayı bıraktım. 3 ilmeğin boyunu bu şekilde uzattım. Birinci ilmeğin içinden diğer ikisini geçirerek tekrar sol şişime taktım. Daha sonra bu ilmeklerimi düz örüyorum. 3 ilmek düz ördüm. Yine 3 ilmeğin boyunu uzatalım. Aradaki şu artırmaları bırakarak ilmekleri aldım. Birinci ilmeğimin içinden diğer 2 ilmeğimi geçirdim ve tekrar sol şişime taktım. Bunları düz olarak ördüm. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Önce 3 ilmeği alalım şişimize, aradaki artırmaları bırakalım. Birinci ilmeğin içinden diğer 2 ilmeği geçirerek tekrar sol şişime taktım. Ve bunları düz olarak örüyorum. Evet, geçirdikten sonra içinden bu 2 ilmeği tekrar üçünü düz olarak ördüm. Kenar ilmeğini de yine düz olarak ördüm. Evet, modeli 2 kez kurduk arkadaşlar. Bakın, model böyle devam edecek. Model arka yüzünden başlanıyor. Arka yüzünde ters örerek aralarda birer tane artırma yapıyoruz. Ön yüzüne gelince o artırmaları bırakıp 3 ilmeğin boyunu şöyle uzatıyoruz. Ondan sonra birinci ilmeğin içinden 2 ilmeği geçirip tekrar bu 3 ilmeği de düz örüyoruz. Model bu kadar basit yani. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Hem de çok çabuk ilerliyor. İlmeklerin boyu uzadığı için bir sıranız 2 sıra olmuş gibi oluyor. Bir parçada daha önce hazırladım. Bakın, bunu da daha önce hazırladım. Burada da şöyle hazır lastik ördüm. Bu lastiğin de anlatımı kanalımda var. İsterseniz bakabilirsiniz, yapmak isterseniz yani. Model böyle devam ediyor. Aynı ipi kullandım. Bunda 4 numara şiş kullandım bu parçada. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle.
her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, yakadan başlama, bebek yeleği, hırkası, hepsinde gayet güzel olacak bir model. Etol şal yapımında da kullanabilirsiniz. Ona göre iplerinizi tercih ederseniz gayet güzel ve kullanışlı bir model. Yazlık örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Pamuklu merserize ipler kullanarak. Evet. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.